731. birim. Tek yönlü çalışan trenlerle gidilen ama dönülmeyen bir yer. Çocuk, yaşlı, kadın demeden yüz binlerce insanın öldürüldüğü bir yer. Nazi Almanyası'na ithaf edilen deneylerin benzerlerinin gerçekleştirildiği, hamile olan kadınlara bile işkence edilen bir yer. Söz konusu tarih olunca özellikle çok yönlü araştırmalar yapan biriyseniz, her kaynak ve o kaynaktan öğrendiğiniz her bilgi bir miktar şaşırtıcıdır. Ama bazıları hayretler içinde bırakabilir. Özellikle Japonya ve halkının imajı söz konusu olunca. Bu tarihi olay insanın kontrol ve denetimi söz konusu olmadığında ne kadar acımasız olabileceğini bir kez daha gözler önüne serer. Tarihte bu tür sadistliklere genellikle savaş dönemlerinde, özellikle de soykırımlarda savaş suçu başlığı altında rastlayabiliriz. Aslında soykırım denince aklımıza hep 2. Dünya Savaşı, Almanlar, Yahudiler, toplama kampları ve Hitler gelir. Fakat tarihte hem de Holocaust ile aynı dönemde yaşanmış, komünizm adına propagandaya dönüşeceği korkusuyla dünya kamuoyunda yeterince gündem olmamış bir soykırım daha vardır ki tam bir dramdır. Birim 731. Gelin hep beraber bu vahşetin detaylarına bakalım. İyi seyirler. İkinci Dünya Savaşı'na giden yıllarda Japonya, basit bir sahte bayrak olayını bahane göstererek 1931 yılında Mançurya'yı işgal eder. Bu olay Makden olayı olarak da tarihte yer edinmiştir. Ülke merkezinden uzak olan bu bölgede Kwantung ordusuna bağlı resmi adı Salgın Önleme ve Su Temini Departmanı olan gizli bir birim kurar. Daha sık olarak 731. birim adıyla anılan ve kimyasal ve biyolojik silah deneyleri için oluşturulan bu yerin başında 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Kor Generali rütbesine kadar yükselecek Shiro Ishii vardır. Aralarında Japonya'nın önde gelen bilim insanlarının da olduğu 10.000 civarında personelin yer aldığı 731. birim ve ona benzer ünitelerde 1933-1945 yılları arasında korkunç insan deneyleri ve biyolojik silah geliştirme çalışmaları yürütülür. İlk günden son güne kadar işin başında olan Shiro Ishii'ye bağlı olan bu yapılara Ishii Ağı adı verilir. Kimdir bu Shiro Ishii diyecek olursanız hemen konuya açıklık getireyim. Shiro Ishii zengin bir ailenin çocuğudur. El bebek gül bebek büyür. Fotoğrafik bir hafızası vardır. Önüne ne konursa sular seller gibi ezberler. Öğretmenlerinin daima favorisi olur. Dur diyen olmayınca kabardıkça kabarır. Sonraki yıllarda çevresindekiler tarafından küstah ve kibirli bir çocuk olarak hatırlanır. Shiro Ishii, Kyoto İmparatorluk Üniversitesi'nde tıp okur, 1921'de askeri tabip olarak orduya katılır. Askeri hastanedeki başarıları üstlerinin dikkatini çeker. 1924'te uzmanlık eğitimi için Kyoto İmparatorluk Üniversitesi'ne geri döner. Burada garip huylarıyla çevresini rahatsız eder. Petri kaplarında yetiştirdiği bakterilerle arkadaşlık ettiğini söyler. Gecenin bir saati yaptığı laboratuvar çalışmalarıyla üniversitenin düzenini alt üst eder. 1925'te rütbe alarak orduya geri döner. Japon biyolojik silah programının oluşturulması gerektiğine inanır. Avrupa ve Amerika'da biyolojik ve kimyasal savaş alanlarındaki gelişmelerin etkileri üzerine kapsamlı araştırmalar yapmak için 2 yıllık bir batı turuna çıkar. Ishii'nin seyahatleri oldukça başarılı geçer ve ordu komutanları adını sıkça anar olurlar. Evet, alkol sorunları vardır. Ara ara da zimmetine para geçirir. Ama bu kadar kusura da takılmamak lazım der geçerler. 1 Ağustos 1936'da 731. birimin başına geçer. Bu tesislerde Ishii ve adamları canlı deneklere veba fareleri aracılığıyla hastalık bulaştırır. Zorunlu gebelikler, anestezi olmadan canlı viviseksiyonlar ve kasıtlı soğuk maruziyetiyle donmalara neden olmak gibi türlü işkenceleri büyük hedefleri için gözlerini kırpmadan uygularlar. 1925'te imzalanan Cenevre Protokolü, biyolojik ve kimyasal silahların kullanımını açıkça yasaklamıştır. Haliyle Japonlar biyolojik silah geliştirmekle ilgili her ne yapacaklarsa bunu gizli yapmaları gerektiğine karar verirler.
Japonya 1931'de Çin anakarasını istila eder. Böylece biyolojik silah üretilecek tesis için doğru yeri bulduklarını düşünürler. Kendi topraklarından uzak ve deneylerde kullanılacak insanların kolay bulunabileceği bir yer. Burası Mançurya'dır. 1932'de Tokyo'daki Japon ordusu askeri tıp okulunda kurulan salgın önleme araştırma laboratuvarında sonraki adıyla İSHI ağının ilk adımları atılır. 731. birim araştırma laboratuvarının uzantıları olarak oluşturulan birkaç gizli, bağımsız birimden ilkidir. Böyle bir birimin başına getirilebilecek en uygun ismin Shiro Ishii olduğuna karar verirler. Sonuç olarak Güney Mançurya demiryolu üzerinde Harbin'in 100 kilometre güneyinde yer alan bir hapishane ve deney kampı olan Zongma Kalesi'nde birim kurulur. Tokyo'da yemek lekeleri ve sigara külüyle kaplı kırışık üniforması, yerlerde sürünen subay kılıcı ile dikkat çeken Ishii, Mançurya'da bambaşka bir adama dönüşür. Jilet gibi üniformasıyla hayalindeki işi keyifle yapar. Çünkü burada istediği caniliği yapabilme yetkisi ona verilmiştir. Zongma'ya getirilen mahkumlar arasında adi suçlulardan siyasi mahkumlara kadar çeşitli nedenlerle tutuklanan insanlar yer almaktadır. Mahkumlar deneylerin başında normal sağlıkta olmaları için genellikle pirinç veya buğday, et, balık ve hatta bazen alkolden oluşan bir diyetle iyice beslenirler. Ardından ise korkunç deneylere maruz bırakılırlar. 1934 sonbaharında hapishaneden kaçanlar olur ve tesisin gizliliği tehlikeye düşer. 1935'te muhtemelen sabotaj sonucunda yaşanan bir patlama, Ishii'nin Zongma Kalesi'ni kapatmasına neden olur. O tesis yerine ondan çok daha büyük ve gelişmişini Harbin'in yaklaşık 24 kilometre güneyindeki Pingfan'da kurarlar. İnsan deneylerinin yapıldığı projeye Maruta adı verirler ki bu kelime Japonca'da kütükler anlamı taşır. Söylenene göre 731. birim çalışanları bölgede yer alan kurumlara tesisin bir kereste fabrikası olduğunu söyledikleri için projeye bu isim verilmiştir. Halbuki ölen deneklerden bahsederken kütük düştü mü der, kendi aralarında projeye Almanca'da benzer anlam taşıyan Holzklotz adını verirler. Diyelim ki Ishii veya bir başka araştırmacının beyin üzerinde çalışma yapması gerekiyor. Gardiyanlara bunu söylerler. Onlar da bir mahkumu hücresinden çıkarır, kafatasını parçalar, beynini alarak araştırmacıya götürürler. Cesedin kalanı ise krematoryumda yakılır. Veya kan kaybının etkilerini mi incelemek istiyorlar? Bir mahkumun kolunu ya da bacağını keser, kanamaya bağlı olarak ölene kadar takip ederler. Japon İmparatorluğu'nda cerrah olarak görev yapan Ken Yuasa'ya göre viviseksiyon deneyleri o dönemde çok yaygındır. Aralarında çok sayıda hekimin de bulunduğu 1000'den fazla personel bu deneylere katılmıştır. Ben de defalarca uyguladım. Amaç araştırma değil, pratik yapmaktı diye ekler. Mahkumlara çeşitli hastalık mikropları içeren enjeksiyonlar yapılır. Tedavi edilmemiş bulaşıcı ve son derece tehlikeli hastalıkların sonuçlarını görmek için mahkumlara bilinçli olarak bu hastalıklar bulaştırılır. Erkek, kadın, çocuk, bebek demeden. Tesiste tutulan binlerce insan üzerinde korkunç deneyler yapılır. 731. birim 8 bölümden oluşuyordu. 1. bölüm hıyarcıklı veba, kolera, şarbon, verem ve tifo hastalıkları ile ilgili deneylerden sorumluydu. 2. bölüm biyolojik silahlar ve bu silahların kullanımı için gereken düzeneklerden sorumluydu. 3. bölüm hastalıklı virüsleri ve mikropları taşıyacak olan bombaların ekipman üretiminden sorumluydu. 4. bölüm bakteri üretim ve depolamadan sorumluydu. 5. bölüm personel yönetimi ve eğitiminden sorumluydu. 6, 7 ve 8. bölümler ekipman temini ve birimin genel yönetiminden sorumluydular. 2. bölümde yapılan bazı deneylerden bahsedecek olursam şu örnekleri verebilirim. Bombaların insan vücudu üzerindeki etkilerini ölçmek için çeşitli noktalara canlı insanlar yerleştirir, bombaları patlatıp sonuçlarına bakarlar. Alev makinalarının tahrip gücünü ölçerler. Sistematik tecavüzler, düşük basınçlı ortam deneyleri, X ışınlarına maruziyet, santrifüj deneyleri, hayvanlardan kan transferleri, donma testleri, aç, susuz ne kadar dayanılacağını ölçmeyi hedefleyen deneyler. Daha bitmedi. Burada denekler çok yüksek ya da çok düşük sıcaklıklarda bekletilirmiş. Böylece vücutta çürüme ve donmanın nasıl olacağı, ne kadar sürede başlayacağı izlenmiş.
Deneklere hiçbir uyuşturucu işlem yapılmadan onların uzuvları ve organları kesilip başka yerlere takılmış. Birçok hastalık veya hayvan kanı deneklere enjekte edilmiş ya da onlar diri diri kaynar suda haşlanmış. Bu kadarı da yetmemiş, marutaların bir kısmı kurşunlanmış ya da bombalara maruz bırakılmış. Daha dünyaya gelmemiş canlara bile zulmedilen 731. birimde hamile kadınlara bu işkenceler uygulanmış. 1939'a gelindiğinde Çin topraklarında işgal edilen birçok şehirde 731. birime benzer irili ufaklı birimler kurulmuş durumdadır. Japon bilim insanları ve hekimler başka yerde bulamayacakları insan deneyi fırsatı ve ciddi bir finansal destekle buralarda çalışmaya teşvik edilirler. Her şey araştırma için de değildir. Osaka Üniversitesi'nden Profesör Nakagawa Yonezo, izlediğim bazı görüntülerde tamamen meraktan yapılmış şeyler de vardı. Kafa kesmenin nasıl bir bilimsel amacı olabilir? Profesyonel insanlar da şöyle olsa ne olurdu diye merak ettiklerini denemeyi, oyunlar oynamayı severler der. Yoksa 3 günlük bir bebeğin ne kadar sürede donacağını test etmenin ne amacı olabilir ki? Gerçekten de durum işte bu kadar vahimdir. Kimse bu vahşete bir son vermek için uğraşmaz. Aksine bu soykırımın devam etmesi için destek olunur. 731. birimdeki araştırmacılar araştırmalarını Mançurya maymunları veya uzun kuyruklu maymunlar olarak adlandırılan insan olmayan primatlar üzerinde yapılmış gibi yazarak sonuçlarının bir kısmını hakemli dergilerde yayınlarlar. Hepsi bununla da kalmaz. Mesela en canavarlarından askeri mühendis Yoshimura o kadar rahattır ki 1950'de Japon Fizyolojisi dergisi için yazdığı makalede 20 çocuk ve 3 günlük bir bebeği 0 santigrat derece buz ve tuzlu suya maruz bırakan deneylerde kullandığını rahat rahat ifade eder. Laboratuvarlarda yetiştirilen vebaya bulaşmış pireler alçaktan uçan uçaklarla Çin şehirlerine saçılır, salgınlara yol açarlar. Hıyarcıklı veba salgınlarında 10 binlerce kişi ölür. Nanjing'de tifo ve paratifo mikropları şehrin kuyularına, bataklıklarına ve evlerine yayılır. Yerel halka dağıtılan atıştırmalıklara bile hastalık bulaştırırlar. Kısa bir süre sonra neşeyle paratifo ateşinin patojenlerin en etkilisi olduğu sonucuna varırlar. En az 12 büyük ölçekli biyolojik silah saha denemesi yapılır ve en az 11 Çin şehri biyolojik ajanlarla saldırıya uğrar. Tularemi, kolera, çiçek hastalığı, botulizm. Aklınıza hangi hastalık geldiyse emin olun onu da yaymayı denerler. Tabiri caizse o dönem 731. birime giren hiç kimse canlı çıkamaz. Mahkumlar genellikle geceleri siyaha boyanmış, havalandırma deliği olan ancak penceresi olmayan motorlu araçlarla birime taşınırlar. Araç ana kapıda durur. Hapishane içindeki özel time telefon edilir. Daha sonra mahkumlar merkez bina cephesinin altına açılan gizli bir tünelden iç cezaevlerine nakledilirler. Şunu da atlamadan söyleyeyim. Zero EC'nin erkek kardeşi bahsettiğim özel timin başındadır. Cezaevlerinden birinde kadın ve çocuklar, diğerinde erkekler bulunmaktadır. Teknisyenler iç hapishaneye vardıklarında mahkumların kan ve dışkı örneklerini alır. Böbrek fonksiyonlarını test eder ve diğer fiziksel verileri toplarlar. Sağlıklı ve deney için uygun görülen mahkumlara 3 haneli birer numara verilir. Artık ölene kadar bu numara ile anılırlar. Deneyler sonucunda öldüklerinde numaraları bir dizin kartından çıkarılır ve kelepçeleri hapishaneye yeni gelenlere takılmak için alınır. Birime giren bir mahkumun ortalama yaşam süresi 2 aydır. Bazı mahkumlarda bu süre 1 yıla kadar çıkar. 731. birimin personeli de denek olmaktan muaf değildir. Mesela hıyarcıklı vebaya yakalanan bir personel tıpkı mahkumlar gibi bulaşıcı hastalığa maruz bırakılarak öldürülür. Savaşın sonlarına doğru ISI, gecenin kiraz çiçekleri operasyonu olarak bilinen ve ABD'nin kalabalık batı kıyısında vebalı pireleri yaymayı amaçlayan bir planı hayata geçirmek ister. Fakat bu plan Japonya'nın 15 Ağustos 1945'te teslim olması nedeniyle gerçekleştirilemez. Japonya'nın teslim olması sonrası ISI ve Japon hükümeti tesisleri ve deneylere örtbas etmeye çalışır. Ancak birçok delil ele geçirilir. Japon ordusunun Harbin'deki 731. birimine ait yapılar günümüzde savaş suçları müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam etmektedir. Tahminlere göre 731. birimin gerçekleştirdiği katliamlar sonucunda 200 bin ila 300 bin insan hayatını kaybetmiştir.
Böyle kan dondurucu suçların işlenmesine liderlik eden bir insan çok büyük bir cezaya çarptırılmış olmalı, değil mi? Hiç de öyle olmaz. Bırakın büyük bir ceza almayı, ECE mahkemeye bile çıkmaz. ABD'li mikrobiyologlar 731. birimin elindeki bilgileri inceler. Kesinlikle paha biçilemez olduklarını rapor ederler. Bu bilgiler Amerika Birleşik Devletleri'nde asla elde edilemezdi ve oldukça ucuza elde edildi diye de eklerler raporlarına. Amerika Birleşik Devletleri bu tarz bilgiler sunabilecek Japonların verecekleri bilgilerin istihbarat sırrı olarak saklanacağını ve savaş suçu delili olarak kullanılmayacağını deklare eder. Tıpkı Nazi Alman araştırmacılara yaptıkları gibi. ECE'nin dokunulmazlığı 1948'de onaylanır. 1947'den itibaren ortadan kaybolur. Kimine göre Maryland'de biyosilahlar üzerine danışmanlık yapar. Kimine göre Japonya'da bir klinik açarak halka ücretsiz bakar. Son yıllarında konuşmakta giderek daha fazla güçlük çeker. 1959'da 67 yaşında larynx kanserinden Tokyo'da ölür. Savaş sona ermeden önce 731. birimden ayrılarak Japonya'ya geri dönen bilim insanları, savaş sonrası döneminde bilim ve siyaset dünyasında önde gelen simalar olarak yer almayı sürdürürler. Hatta hiçbir zaman suçlanmamalarına rağmen savaş suçu şüphelisi olduklarına inanılan 3 isim savaş sonrasında başbakanlık yapar. Bu kişiler şunlardır: Hatoyama Ichiro, Kishi Nobusuke ve Ikeda Hayato. Bazı araştırmacılar ise çoğunlukla işgal altındaki Japonya'da sivil hayata hiçbir şey olmamış gibi yeniden entegre oldular ve birçoğu üniversite fakültelerinde öne çıkan pozisyonlara yükseldi. Bu durum yalnızca mağdurların değil, insan olarak hepimizin yeryüzünde adalete olan inancını derinden sarsan türden bir cezasızlık örneği. Mağdurlar ve insan hakları savunucuları bu durumu büyük bir haksızlık olarak gördü ve yıllarca adalet arayışlarını sürdürdüler. Ancak 28 Ağustos 2002 yılına gelindiğinde Tokyo Bölge Mahkemesi Japonya'nın Çin'de biyolojik silahlarla saldırılar uyguladığını ve sonuç olarak birçok insanı katlettiğini kabul eder. Nisan 2018'de ise Japonya Ulusal Arşivleri 731. birimin 3607 üyesinin bilgilerini araştırmacılar ile paylaşır. Ruslar yakaladıkları Japon savaş suçlularını yargılarlar. Habarovsk Savaş Suçları Mahkemelerinde resmi olarak yargılanan ve mahkum edilen 12 üye olur. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta tarihin en korkunç psikolojik deneyi olan Küçük Albert'ın hikayesini anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.